Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pardon, yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Kahvaltı hazırlığıyla günümüze başlamış olalım. Şöyle altını açayım. Soğan muhlaması koydum arkadaşlar. 2 tane büyük soğanı doğradım. Yağını, tuzunu koydum. Kavrulmaya bıraktım. Çayımızı demledik. O arada Alişim markete gitti geldi arkadaşlar. Günlerdir alacağız dediğimiz sirkemizi nihayet aldık. Yani Ali aldı sağ olsun. Bir de şöyle tarapya tost peyniri, tarapya kaşar peyniri aldık arkadaşlar. Tost yaparız dedim de Ali'ye. Geçen gün çok güzel uzamıştı böyle. Güzel uzuyor bu. Sonra muz almış. Şöyle başka ne almıştın? Ekmeğimizi almış ve gelmiş arkadaşlar. Ben kahvaltı hazırlığına geçiş yaptım işte. Bir de bizim buralar hep karıştı bacım. Şey için geldiler. Su arıtma için geldiler. Su arıtmamızın filtre değişikliği zamanı gelmiş. Aslında biz Ordu'dayken aradılar da biliyorsunuz hani Ordu'daydık 2 aya yakın falan. İşte hastamız vardı. Sonra cenazemiz oldu dedik. Allah rahmet eylesin babacığıma. Mekanı cennet olsun. O yüzden iletişime geçememiştik yani. Artık buraya gelince aradılar tekrar. O şekilde geldiler. Neyse. Arkadaşlarım şu kahvaltı olayını aradan bir çıkaralım. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra güne hızlı adapte olmaya çalışacağım. Kazakları falan makine yaptım. Kısa yıkama yapıyorum kazakları böyle 30 derecede ve sudan çeviriyorum. Onları falan asarım. Kurutmaya atmam herhalde. Kirli sepeti falan hemen doldu. Böyle 2 gün işlere bakamayınca hemen arka arkaya böyle ev işleri sıralanıyor. Yani nereden başlayacağını şaşırıyor insan. Şu kahvaltı olayını bitirelim. Çamaşır makinama falan da bir bakayım. Ondan sonra günümüze devam edelim. Çok güzel geçsin günümüz güzel arkadaşlarım. Keyifle, huzurla, neşeyle, güzel haberler aldığımız bir gün olsun inşallah. Kahvaltı işini emin ellere bıraktım. Yatak odamıza geldim arkadaşlar. Alişim bir hallediversin. Dedim sen soğanı takip et. Ben dedim nevresimi değiştireyim, yatak odasını toplayayım, geliyorum dedim ona. Şu Madame Coco'nun nevresinden çok memnun kaldım arkadaşlar. Kız bunun bulamıyorum. Şey nerede? Çok memnun kaldım. Gerçekten çok güzelmiş. Çarşafı da çok büyükmüş. Geçen de eve geldiğimiz zaman hiç şeyi takip etmedim. Vallahi elime ne geçtiyse onu hemen yatağa geçiriverdim. Zaten bu yeşil nevresim takımının nevresimi de kirliymiş zaten. Sonradan dedim kızım bulamadım dedim. Anne kirli de o dedi. Şöyle değiştireyim de. Lastikli çarşaf da çok iyi oluyor valla. Biraz daha almak lazım. Bu nevresim takımının çarşafı da ayrıca tek tek de alınabilir. Temiz çarşaf nevresim alıp geleyim. Evet, tuz koydum. Bu silikon yastık da çok dolu arkadaşlar. Yani yüksek bir yastık. O yüzden çok düzgün olmuyor gibi. Birazcık zorladı beni. Yatak örtüsünün kılıflarına bunu koysam da olabilir aslında.
Nevremiş simleri tersinden kaplamak da bir yerde iyi oluyor arkadaşlar. Böyle hemen tersini düzüne çevirmeden yorgana geçirebiliyoruz. Bir daha söyler misin az önce telaffuz ettiğin kelimeleri? Beni mutfağa sokuyorsan bedelini katlanacaksın. Bedelini ödeyeceksin diyor adam. Bakar mısınız arkadaşlarım? Bakar mısınız ocağa? Bütün biberi, baharatı, tuzu buraya... tuz ben serpmiştim. Neler kullandığımı gör işte. Değil mi? Adam arkasında iz bırakıyor arkadaşlarım. İz bırakıyor. Kullandığımı gör, öğren. Bedelini ödeyeceksin diyor. Beni mutfağa sokmanın bedelini ödeyeceksin diyor. Her neyse. Ben zaten ben de yapsam yağ sıçrıyor yani. Her türlü ocak silinecek. Ayvar içelim. Şöyle. Bak bütün baharat ocakta kalmış. Bunda baharat yok öyle. Gördün mü? Bak. Eline sağlık canım. Eline sağlık. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra günümüze devam edelim. Sizi tekrar yatak odasına getirdim arkadaşlarım. Çünkü çamaşır asacağız. Uzun zamandır yapmadığımız bir şeyi yapalım. Yatak odamıza çamaşır asalım. Balkona falan çıkarmıyorum çünkü arka balkonumuz dolu arkadaşlarım. Orada sandığım var. Minnoşlarımızın kum kabı var. Derin dondurucumuz var. O yüzden hiç oralara kurutma çıkarmakla falan uğraşamam. Kazakları da zaten şöyle bir kısa yıkama yaptım. Burayı da sağ olsun Alişim bir süpürdü. Şimdi kazakları asacağım. Tekrardan çamaşır makinesini çalıştıracağım arkadaşlar. Kurutmaya atmayayım dedim bir daha. Çünkü hani deforme olduklarını fark etmedim açıkçası. Kıyafetlerimizin kurutma makinesinde hani renk soldurması şusu busu yok ama dedim böyle asayım çünkü birazdan yine makineyi çalıştıracağım. Kirli sepetim doldu. Kazaklar böyle. Kazaklar çok çabuk kuruyor biliyorsunuz. Böyle buraya asayım dedim işte. Daha mutfağa el atmadım arkadaşlarım kahvaltı sonrası. Hadi dedim şunu bir halledelim. Bu arada ne oldu? Benim bilgisayar beni terk ediyor arkadaşlar. Bilgisayarım bozuldu. Böyle hata falan verdi.
tekrar eder mi bilmiyorum. Eğer tekrar ederse videolara birazcık ara vermek durumunda kalabilirim. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Evimin işi gücü de bitmiyor. Onu da bilmiyorum. Biraz da rahatsızım böyle arkadaşlarım. Rahatsızım. Sadece kazakları attım böyle, bu tarafa asayım onu da. Eskiden hiç bitmiyordu kurutma makinesi yokken. Ya şu benim köyde giydiğim pijamalarım. Bunu da ben getirmişim arkadaşlar. Onu da attım hemen böyle kazaklarla kısa yıkamaya. Köye giderken götürürüm Allah izin verirse. Artık ne zaman hani edeceğiz bilmiyorum. Bir tane de çorap atmışım bakın. Devamı yok çorap. Nerede? Neyse. Hemen diğer çamaşırları da atalım. Bir güzel çalıştırayım makineyi. Evimizin işini gücünü yapmaya devam edelim arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizi soracak olursanız şükürler olsun Allah'a. Güzeldi ve Rabbime vermiş olduğu nimetlere şükürler olsun. Kötü günlere, sıkıntılara, hastalıklara da hamdolsun. Ne diyelim? Ne diyelim? Hayat bir şekilde devam ediyor, edecek. Sabahleyin ben böyle bir hapşırık tıksırık uyandım. Cenazeden bahsedecektim, size birazcık açıklama yaparım dedim. Önce şu mutfağımı falan bir şey yapayım. Acım tazelendi arkadaşlarım. O başa dönderdi beni birazcık. Neyse hadi gelin bir kahve yaparız belki. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri derken arkadaşlarım mutfağımı da toparladım. Çamaşır makinesinden nevresimleri attım. Caner'in nevresimlerini söktüm arkadaşlarım. Size dün video çekmedim. Şöyle kase aldım arkadaşlar. BİM'den indirimden aldım. 79.90 yani 80 liraya düşmüştü, 100 küsür liradan, 130 liradan. Bayağı derin de bir kase. Bunu da hemen yıkayacağım, bir kenara kaldıracağım. Vallahi görünce indirimde tek bir tane kalmıştı. Bazen böyle inanıyor muyuz o indirimlere? Ne yapıyoruz hani? 130'da da satılıyordu. İşte 80'e de satıldı. 79.90 diyeyim. Her neyse. Alıverdim böyle. Lazım oluyor salata karıştırmaya, servis yaparken falan. Bir güzel buraları temizledim arkadaşlar. Şöyle tezgahımı da şu köşeyi falan da hallettim. Şeyleri, kesme tahtalarını şöyle aldım. Şimdi yemek ekmek işlerine geçiş yapacağım. Makinama da bir bakayım. Çamaşırlar bittiyse kurutmaya atayım. Gördüğünüz gibi ışıklarımda bir ayarsızlık var. Işıklarım patlamış. Ali Beyciğim sesini kısar mısın biraz? Bir taraftan televizyon açık, bir taraftan Ali Bey telefonda geziyor, surf yapıyor. Arkadan sesler geldikçe benim de dikkatim dağılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ışık dalgalanmalarına, böyle değişikliklere bir bakın. Tezgah altındaki ışıkların, beyaz ışığım 2 tanesi bozulmuş arkadaşlar. Yanmıyor gördüğünüz gibi. Onların da bir değiştirilmesi gerekecek. Bakalım. Onu da yaparız, bir ara hallederiz Allah izin verirse. Dediğim gibi şimdi yemek işlerine bir geçiş yapalım. Arkadaşlarım şöyle gerekli malzemelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi güzel bir köfte yapacağım. Önce havuçları bir soyalım şöyle. Cansucuğum için çok iyi olacak bu köfte. Yeşil mercimek köftesi. Şimdi 2 tane havucumuz var gördüğünüz gibi. Bir tane de dağıttım buraları. Patatesimiz var. Patatesi bununla çok soymuyorum ama hadi soyalım beraber. Dün marketten közlenmiş patlıcan aldım, konserve. Evde de köz biberim vardı. Patlıcanı da öyle alınca hemen bir köz salata yaptım arkadaşlarım. Ali Bey dolanıyor mutfakta. Zeytinyağı koydum da, saf zeytinyağı.
O şey yapmış, böyle donmuş buzdolabında olunca. Patatesimi de soydum. Şöyle soğanımı da soyayım. Sonra hemen sebzelerimi yıkayacağım ve geçeceğim. Mercimeğimi, sebzelerimi aldım. Şöyle suyunu da ekliyorum. Hemen pişmeye bırakacağım. Yemeği ocağa koydum. Karşınıza geldim güzel arkadaşlarım. Çünkü bir anda aklıma geldi. Cenazemizi söylemedim size. Bir de böyle aynı anda birkaç şeye bölünmek gerçekten kafamı çok yoruyor benim. Hem Instagram'a tarif çekmeye uğraşıyorum. Hem yemek kanalına tarif çekmeye uğraşıyorum. Hem de size vlog çekmeye çalışıyorum. Bakalım yapabilirsem, halledebilirsem, Allah nasip ederse halletmeye çalışacağım ama şöyle açık aydınlığa geleyim arkadaşlar. Teyzemizi kaybettik arkadaşlarım. Dünürlerimiz annesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu artık hani. Ne diyeyim, ne söyleyeyim güzel arkadaşlarım. Acım tazelendi. Ben babamı kaybettim. Onlar annelerini kaybetti. Yani Rabbim mekanı cennet eylesin. Rabbim yattıkları yerde rahat ettirsin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Çok böyle şey değilim aslında, biliyor musunuz? Beni hırpaladı. Biraz hırpaladı babamın üstüne. Ne söyleyelim, hayat devam edecek, devam ediyor. Bir şekilde hayatın içine karışmak ve devam etmek durumundayız. Allah nasip ederse işte mevlütlerine gideceğiz. 2 gün onların yanındaydık işte. Onlarla beraber işte vakit geçirdik gibi diyeyim. Ne diyeyim, ne söyleyeyim bilemedim şu an. Alişim doğru kelimeyi söyledi. Yanlarında bulunduk arkadaşlarım. Ne arıyorsun canım sen? Burada yanlış yerdesin. Burada tornavida yok. Ali Beyciğim, tornavida yok orada. Yani her yerden çıkabilirim. Tornavida orada yok. Tornavida şeyde, kilerde senin malzemelerinin olduğu sele var orada. Orada Onun bulamadım içine için bak. doladayım. O zaman Cansu'ya soracaksın. Burada olma ihtimali yok çünkü. Ben bir ihtimalle bir Ali yok. Tamam gideyim ben. İnat. Gerçekten inat. Dur gideyim. Başak Burcu inatlığı. Evet. Yani burada tornavida bulma şansın yok. İkileri karıştıracaksın. Ama ben sana hep diyorum, gerekli malzemeleri bir araya topla Ali diyorum. Bak lazım olduğunda bulamıyorsun diyorum. Diyorum gerçekten. Öyle işte güzel arkadaşlarım. Rabbim yattıkları yerde merhametiyle rahat ettirsin. Nur göllerinde yatırsın. Kafam hiç yerinde değil. Gerçekten hiç yerinde değil. Zorlu yollar. Bazı arkadaşlarım şey diyor işte, hani ben Yeliz'i işte hani babası ölse ne yapar, nasıl yapar, kendine gelemez, toparlayamaz diyordum diyen arkadaşlarım var. Vallahi arkadaşlarım, ne kadar acınız olursa olsun, ne kadar derdiniz, sıkıntınız olursa olsun hayatın içinde her şey var deyip hayata devam etmek zorundasınız. Eğer durursanız işte o zaman kötü. O zaman o hissettiğiniz kötü duygular sizi daha çok aşağıya çekecek. Daha çok çekecek, daha çok çekecek ve kendinizi toparlamanız çok daha zor olacak. Yani ben şu an hayata karışıyorum, karışmak zorundayım. Bugün ayın 31'i. 32 gün oldu babamı kaybedeli. 32 gün. Ama anmadığım, düşünmediğim bir anım var mı? Yok. Sanki böyle günler geçtikçe daha özlemi ağır basıyor. Ama geride annem var.
anneme destek olmak zorundayım. Anneme sahip çıkmak istiyorum. Annemin elinden tutmak istiyorum gücüm yettiğince artık bundan sonra. Yani hayat devam edecek. Şimdiye kadar nasıl devam ettiyse bundan sonra da devam edecek. Etmek zorunda. Hani ben kamerayı elime alıyorum, açıyorum ama ne paylaşıyorum yani? Günlük hayatımızı paylaşıyorum. Tatile mi gidiyorum? Eğlencelere mi gidiyorum? Hani nereye gidiyorum da hani acını yaşamıyorsun deniyor bilmiyorum. Herkesin acısını yaşaması farklı. Herkesin acısını göstermesi farklı. Tam iyileştim diyorsun. Bir anda yanında babası arayan biri oluyor mesela. Ama işte tekrar dönüyorsun başa. O yüzden yapacak hiçbir şey yok güzel arkadaşlarım. Hiçbir şey yok. İnsanın boğazı düğümleniyor ama hayatın içine karışmak zorundayız yani. Nasıl gülüyorsun diyenler var. Nasıl nişana gidiyorsun diyenler var. Nasıl gitmeyeyim ya? Nasıl gitmeyeyim arkadaşımın nişanına? Arkadaşımın evladı benim evladım. Kötü günümüzde cenazemize gelmişler. Kar kış dememişler. Cenazemize gelmişler. Kötü günümde yanımda olmuş. Ben nasıl iyi gününde yanında olmayayım? Ayırt etmek lazım arkadaşlar. Konuları birbirinden ayırt etmek lazım galiba. Neyse mercimeğin suyu kaynadı. Galiba onun altını kısayım. İşimize gücümüze de devam edelim bakalım. Hadi Allah'ım tevekkülden ayırmasın. Ali Bey lokumları çekmeceden çıkardı ve dedi ki bir kahve yap içelim. Bu lokumları boşa mı aldık dedi arkadaşlar. Şöyle size fincan dolabımı gösteremedim ben. Yani hatırlamıyorum. Konuşamıyorum bile ben bugün ya. Gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Siz hatırlarsınız. Gördünüz mü siz benim fincan dolabımı? Buraları da böyle düzenlemiştim. Arkadaşlar yine karıştı tabii bir şeyler oldu. Kullanıyoruz, ediyoruz. Ali Bey, Evet. hangi fincanda istersin? Küçük fincanla. Büyük olmasın mı? Türk kahvesi yapınca. Evet, Türk kahvesi yapacağım. Tamam. Cansu'nun hediye aldığı fincana seçtim o zaman. Seçtim şöyle. Hiç bunda da kahve içmedik arkadaşlar. Çok güzel ya. Çocuğumun kesesine bereket. Burada da böyle yeşil mercimek köftesi için patates, soğan, havuç haşlanıyor. 2 su bardağı su koydum ama yeterli olacak mı bilmiyorum. Patates doğrasaydım, parçalasaydım, havucu da parçalasaydım daha, soğanı da öyle daha hızlı olabilirdi. Durun bakalım. Diğer fincanı da alalım. Kahvemizi yapalım. Sonra yemek ekmek işlerine devam edelim. Hadi bakalım. Suyu koydum ocağa cezveyle beraber. Şöyle kahvesini de ekleyeyim. Şeker eklemeyeceğim. Yeterli olur. Devrilme sakın. Sakın. İş açma başıma. Şöyle tutayım. Kahvemizi pişireyim. Sizler nasılsınız güzel arkadaşlarım? İyi misiniz? Hoş musunuz? Her şey gönlünüze göre oluyor mu? Rabbim gönlünüze göre versin her şeyi. Böyle video bekleyen, nerede kaldı Yelizciğim diyen arkadaşlarım için çekiyorum bu videoyu. Aslında birazcık böyle toparlanmaya ihtiyacım var. Ama iyi geliyorsunuz siz bana. Yani diyorum ya, hayatımıza ortak oldunuz. Hayatımızı paylaşıyoruz böyle sizlerle. Ev halimizi, hayatımızı olduğu gibi çekiyoruz, geliyoruz karşınıza. Umarım keyifle izlersiniz. Hadi yapın kahveleri. Kahveleri yapın, beraber içelim kahveleri güzel arkadaşlarım. Tepsiye alayım ben onu da. Lokumumuzu da ayarlayayım. Buraya koysam olmasın. Şöyle. Lokumları da ayarlayayım. Lokum deyince sarı cadım lokumum geliyor aklıma arkadaşlar.
Sizin de aklınıza geliyor mu? Sarı cadı. Beyaz lokum istedi Ali Bey. Ne şey yapsam acaba? Ali bir tane tabağımı koysam. Neyse. Lokum mu? Neyse tamam. Güllü ister misin? Yok. Şu sade lokumdan istiyorum. Bir tane de Ali'ye ayarlayacağım. Kahvem de köpürdü, köpürecek. Şöyle dursun. Suyumuzu da ayarlayayım hemen. Sularımız da hazır. Tamam. Köpürmeye de başladı. Hiç karıştırmıyorum ben arkadaşlar. Köpürmeye başladıktan sonra hiç karıştırmıyorum. Sanıyorum birazcık daha su istiyor. Köpürdü. Bakın şöyle. Bismillah. Ay. Unuttuk kahve yapmaları da unuttuk. Çarpıyoruz sağa sola. Tamam. Kahvemiz de hazır. Hadi şimdi bir kahve keyfi yapalım. Işığı açayım mı? Yeter. Buyurun. Buyurun. Şöyle alayım ben. Üzüm Efendi pufta yatıyor. Üzüm. Güzel kahve yapmışsın. Annem. Annem bal çocuğum. Gelme. Hoş. Bebek. Mercimeğim haşlandı. Şöyle nihalemi getirdim ortaya. Mercimeğimize bir bakalım. Şöyle güzelce ezeceğiz arkadaşlar. Ezeceğimizi bulalım ve ezelim. Şöyle patatesi ezeceğe alıyorum. Güzelce eziyorum arkadaşlar. Yemeklere devam ediyorum arkadaşlarım. Şöyle şehriyeli pilav yapacağım. Ama bu şey mi gelir buna? Küçük mü gelir? Yani pirinç tavama fazla mı gelir acaba? Ne dersiniz? Pişince mi göreceğiz hep beraber? Ali sesini kısar mısın?
Gol gol bağırıyor arkadan. Yan tarafa da düdüklü tencereye şey koydum arkadaşlar. Fasulye, dondurucudan fasulye yemeği koydum. Çocuklarıma şöyle güzel bir menü çıkarmış olayım. Aynı zamanda yan tarafta da şey var. Yeşil mercimeğim falan soğuyor. Bir güzel ezdim onu. Şimdi bir parça da tereyağı atacağım. Tereyağını erken atmıyorum. Erken attığım zaman şey yapıyor. Yanık kokuyor, ağır kokuyor. Hemen yağımızı da atalım. Şöyle. Ekliyorum. Şimdi güzelce kavurayım birazcık. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Hem tereyağım erisin hem pirincim kavrulsun. Yan tarafta da fasulyeyi kapatmam lazım. Kapağını kapatayım. Bu da bir güzel pişsin bakalım. Şöyle pişsin bakalım. Ayrıca su kaynatmadım arkadaşlar. Kombinin sıcak suyuyla beraber böyle altını da açıyorum. Şimdi kaynar. Ölçüyle de yapmadım. Bugün ben bende değilim arkadaşlar. İyi değilim yani, gerçekten iyi değilim bugün. Rabbim uyuyan dertlerimizi uyandırmasın. Şimdi mercimek köftemizi yoğurma işlemine geçiş yapacağım arkadaşlar. Şöyle haşladığım ve ezdiğim mercimeği alıyorum böyle. Galeta ununu, maydanozunu, baharatlarını, tuzunu ekleyip yoğuracağım arkadaşlar. Bütün gerekli malzemelerimi hazırladım. Şimdi hemen onları ekliyorum. Ve yoğurmaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce bir yoğuralım bakalım. Hemen tabağımı getirdim. Şöyle şekillendirdim. Tabağıma aldım. Bildiğin köfte. Bildiğin köfte. Aynen öyle. Şöyle. Pilavı çok yapıyorsun dedi Ali Bey arkadan sessizce. Ses. Ya duymuşsun ses. Sessizce dedin ama duydum tabi. Şekillendireyim. Bunun fazlasını dondurucuya atacağım arkadaşlar. Çünkü Cansucuğum, bak Cansu arıyor Ali. Onu bir baksana. Çünkü Cansucuğum için tam bir köfte lezzeti olacak. Keyif olacak. Telefon edeyim ben. Bir ara bakalım. Kapattı mı? Yok yok, arıyor hala. Bir bak bakalım.
Köftelerimi şekillendirdim. Yağımı koydum. Şöyle bir kızartalım bakalım. Dağıldı Ali bu hep. Heh. Koydum. Hı? Dur bakalım. Dur, dur. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi dağıldı. Galeta ununu da normalden fazla koydum. 1 su bardağıydı. Ben 1,5 su bardağı koydum. Acaba bol yağda olduğu için mi? Ne dersin canım? Daha az yağlı bir şekilde mi pişirseydik? Baksana dağılıyor. Var bir noktası ama şey az geldi işte. Unu az geldi. Yaptım, olmadı arkadaşlarım. Altına az kısamayacağım. Yaptım ve olmadı. Kalana biraz daha un ekleyip kızartmak lazım. Öyle bir şey yapmak lazım. Baksana. Ne yapacağım aslında biliyor musun? Hı. Böyle ekmeğin arasına süreceğim böyle kıymayı. Pişmeden şey yapamazsın ki. Böyle tavadakini de. Ha. Biraz daha galeta unu ekleyip pişireceğiz. Bu bize yeter şimdi. Diğer yemeklerle beraber acılarım kalana bakacağız. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar ben yoğururken Ali'ye götürdüm. Çünkü önemli olan yoğurma kısmı. Çok güzel yoğrulacak deniyordu köfteler için. Vallahi bakın az yağda pişirince oldu. Spatula ile çevirdim ama şeyle çevirmedim. Caner'cim de burada servis yapıyor. Yemeğimiz böyle hazır. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Çok fena yağ çekti baksanıza. Ve şey yaptı. Parçalandı. Böyle daha iyi oldu. Bir daha yapar mıyım? Bir daha yapar mıyım bu köfteyi Ali Bey? Ya yaparsın da böyle yapma yani. Yapmam. Galeta onu sanki çok çekti. Yapmam. Cansu için güzel bir alternatif ama bizim için çok da gerekli değil. Nereye? Ben gideyim, sen nereye? Cansu'yu almaya gidiyordu arkadaşlar. Dışarıda çok yağmur yağıyormuş. Dedim ben de geleyim. Azıcık bir kendime geleyim dedim. Bir açık havaya çıkayım dedim. Çok Belki yağmur modum yağmıyor. yükselir dedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Çok Montumu, yağmur şapkamı yağmıyor. taktım. Bak, çok yağmur yağmıyor öyle mi? Sanki yağmur yağıyor. Olsun. Yorulmuştur çocuk. Cansucuğumuzu alalım. Gelelim, bana da bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Pis 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 pis.
son mutfağın işini de tamamladım arkadaşlar. Artık vedalaşma zamanı geldi. Fincanlarımı şöyle yerine yerleştiriyorum. Ondan sonra dondurucuya köftelerimi atacağım. Tamam. Yerine yerleşti. Hadi bakalım. Şimdi bulaşık makinemi çalıştırdım. Şöyle denediğim, yaptığım ama olmayan köftem arkadaşlar. Mercimek, yeşil mercimek köftem. Galeta ununu da fazla koydum ama birazcık daha fazla koymam gerekiyordu galiba. Neyse önemli değil. Bir daha yapar mıyım? Cansucuğum isterse yaparım. Onun için böyle hem lezzet olarak hem de böyle vitamin olarak iyi bir alternatif olacağını düşündüğüm için bir kere daha denemek istedim. Daha önce de yapmıştım da olmamıştı. İkincide de olmadı. Neyse bakalım. Çok fazla da yağ çekti. Bol yağ attığım zaman olmadı arkadaşlar. İkinci kez pişirdiğimde gördünüz siz de. İkinci az yağda pişirdiğimde oldu. Vallahi içine sonradan galeta unu falan eklemedim. Airfryer'da da pişirilebilir. Tamam. Şimdi bunu da dondurucuya atayım. Sonra bize uyku zamanı. O zaman hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın. Artık bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bugün ben kendimi pek toparlayamadım. Çok enerjim de yoktu. Kusuruma bakmayın inşallah. Bu enerjimin düşüklüğünden olumsuz etkilenmemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.